Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz bot patik yapacağız. Ben patiğimde normal patiklik bir ip kullandım. Böyle pudra pembe tonlarında. Şişlerim 3 numara. Modelim bu şekilde. Çok şık, çok güzel, kolay bir model oldu. Patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Tabanımız, topuğumuz. Sıkı takipçilerim bilir, daha öncesinde böyle bir model paylaşmıştım. Tekrardan müşterimin isteği üzerine sipariş olarak yaptım. Modeli yeniden paylaşayım dedim. Evet, hemen patiğimi kenara bırakıyorum. 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Patiğimiz daha büyük ya da daha küçük yapmak isteyenler için de sayılarını örerken sizlere vereceğim. Kaç numara yapacak olursak olalım bilek bölümünden başlayacağız. Aynı sayı, yani 58 ilmek olarak ipimin ucunda bir miktar bir ip bıraktım. 58 ilmek atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bu şekilde 58 ilmek atalım gelelim. 58 ilmeğimi attım geldim hanımlar. Hemen şu ucumuza bir düğüm atacağım. Kenarımız sağlam olsun diye. Geri dönüyoruz. Modelimize başlayacağız hanımlar hemen. Bu aşamada kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimden sonra burada benimle aynı şekilde örmeniz gerekiyor hanımlar. Modelimizi tam düşürebilmek için. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz örüyoruz. Devamında ilmeklerimizi 2 ters, 2 düz. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıçtaki ipimiz sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Bu demek oluyor ki arka yüzde bir sıra modelimizi yaptık. 2 düz 2 ters ördük. Ön yüzdeyiz. Yine modelde ikinci sıramız, ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Burada bir tersim var. Ters örüyorum. 2 ilmek düzüm var. Düz örüyorum. Tersleri ters, düzleri düz örüyoruz hanımlar. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz. İkinci sıramızı tamamlamış olacağız. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Düzleri düz, tersleri ters. 3 sıra olacak. Ön yüzde aynı işlemi tekrar edeceğiz. 4. Arka yüzde yine aynı işlemi tekrar edeceğiz. 5. Bu şekilde 2 düz 2 ters 5 sıra örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, 5 sıra boyunca 2 ters 2 düz ilmeklerimi ördüm. Şimdi modelimizi yapacağız. Modelimiz her 5 sırada bir kurulacak. Şimdi tek sıradan oluşan bir model. Bakın şöyle kenar ilmeğimi aldım. Hemen yanındaki bir ilmek tersimi ters ördüm. Şu an ön yüzdeyiz. Bakın burada 2 düz 2 ters 2 düz. Toplam 6 ilmek var. Modeli bu 6 ilmeğe kuracağız hanımlar. 2 düz 2 ters 2 düz. Bu 6. ilmeğin şu aradan, bakın şu aradan, şu 2 düz 2 düz 2 ters 2 düz olan şu. Buradan girerek şöyle bir ilmek çıkarıyorum hanımlar. Bakın. Buradan bir ilmek çıkarttım. Şimdi bu ilmeğimi şöyle sol şişime aldım. Ardından buradaki ilk düz ilmeğim ile bu alttan çıkarttığım uzun ilmeği sağa doğru kesim yapıyorum. Yer değiştiriyorum. Bu uzun ilk düz ilmeğimi bu uzun ilmeğin önüne bıraktım. İkisini bir normal keserek örüyorum. Burada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Yanında bir düzüm daha var. Düz ördüm. 2 tersimi ters örüyorum. Tekrar 2 düzümü düz ördüm. Bu 6 ilmeğe ilk modelimizi oluşturduk. Aralarda 2 tane tersimiz var. Tekrardan öndeki 6 ilmeğe model kuracağım. 2 düz, 2 ters, 2 düz. Şu 6. ilmeğin aradan yine şişimle girerek şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Şöyle. Sonra bunu şişime aldım. Sağa doğru kesim yapacağız hanımlar. Bakın bu ilmek ile bu ilk düz ilmeğim. Düz ilmeğimi şöyle bu uzun ilmeğin önüne getiriyorum. Şöyle yer değiştirdim. İkisini bir keserek örüyorum. Yanındaki bir ilmeği düz ördüm. İlmekler gördüğümüz gibi örülüyor. 2 ters, 2 düz ilmeklerimi ördüm. Bakın ikinci modelimizi de oluşturduk. Arada 2 ters ilmeğim var. Bir diğer modelimi yapacağım. Yine
model 2 düz, 2 ters, 2 düz ilmeğim var. Şu 6. ilmeğin şu aradan girerek uzunca bir ilmek çıkarttım. Bu ilmekleri bakın şöyle yer değiştireceğim. Şu düz ilmeğimi uzun ilmeğin şöyle önüne getiriyorum. İkisini bir keserek ördüm. Yanındaki bir ilmek düzümü düz ördüm. Tekrar 2 ters, 2 düz, 2 ters, bu şekilde bakın ilmekleri gördüğüm gibi ördüm. Aralarda hanımlar 2 tane tersimiz var. Şöyle bir diğer modelimi yapacağım. Yine önde 6 ilmeğim var. 6. ilmeğin aradan şöyle girerek ilmeğimi çıkarttım. Şimdi burada hanımlar yine sağa doğru kesim yapıyorum. Bu ilk düz ilmeğimi bu uzun ilmeğin önüne getirerek ikisini bir keserek örüyorum. Sonra bu aradaki ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Tekrar modelimizi tamamladık. Arada 2 tersim var. Bir diğer modelimi yapacağım. Yine aynı şekilde 6 ilmek var. Şu 6. ilmeğin aradan girerek yine uzunca bir ilmek çıkartıyorum. Sonrasında ilmeklerimi şöyle yer değiştiriyorum yine bakın. Şöyle sağa doğru kesimimi yaptım. Tekrar ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Yine arada 2 tane tersim var. Şöyle bakın buraya 5 adet modelimizi kurmuş olduk hanımlar böylece. Bir diğer modelimi yapacağım. Yine şu 6. ilmeğin aradan girerek uzunca bir ilmek çıkartıyorum. Şöyle. Sonrasında bu ilmeğim bu düz ilmeğimle yer değiştirip sağa doğru kesim oluyor bu şekilde. Şöyle kesimimi yapıyorum. Ve ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters. Tekrar arada 2 tane tersim var. Sonuncu modelimi yapacağım. 2 düz, 2 ters, 2 düz. Şu 6. ilmeğin aradan girerek yine bir ilmek çıkarttım. Bu ilmeklerimi yine şöyle sağa doğru kesiyorum. Ve ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Yanındaki 2 ilmeğim, yanında bir ilmek ters, kenar ilmeğimi de düz ördüm. Tek sıradan oluşan modeli bu şekilde tamamladık hanımlar. Bakın 5 sıra lastik ördük, ardından modelimizi oluşturduk. Şimdi geri dönüyoruz. Modeli tamamladık. Tekrardan 5 sıra boyunca ilmeklerimizi 2 ters 2 düz gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldım, bir ilmek düz örüyorum. Şu an arka yüzdeyiz. Birinci sıramız. Ters 2 ters 2 düz. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Bu şekilde hanımlar ilmeklerimizi sıra sonuna kadar öreceğiz. Bir sıramızı tamamlamış olacağız. Ardından ön yüzde tekrar 2 düz 2 ters öreceğiz. İlmeklerimiz 2 sıra olacak. Arka yüzde aynı işlemi yapacağız. 3 sıra ön yüzde yapacağız 4 ve son kez arka yüzde yapacağız 5. Şu başlangıçta olduğu gibi. Yine 5 sıra ilmeklerimizi 2 düz 2 ters örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar 5 sıra boyunca 2 düz 2 ters ilmeklerimi ördüm geldim. Tekrar modelimizi ikinci kez kuracağız. Kaydırmalı bir şekilde kuracağız hanımlar. İlk modelimizi yaparken ilk 2 ilmeği ördükten sonra modelimizi oluşturmuştuk. Bu defa tam ortalayacak şekilde şöyle kuracağız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir ters örüyorum. Hemen yanına 2 düz ve 2 ters ilmek ördüm. İkinci modeli yaparken 6 ilmek örüyoruz. Modelimizi yapacağız. Bakın yine 2 düz, 2 ters, 2 düz ilmeğimiz var. Yine 6. ilmeğin aradan girerek şöyle uzun bir ilmek çıkartıyorum yine. Burada yapacağım işlem şu, yine bu düz ilmeğimi uzun ilmeğin önüne getirerek tekrar sağa doğru kesimimi yapıyorum. İlmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 2 ters, 2 düz ilmeğimi de ördüm. İlk modelimizi oluşturduk. Bakın model böyle. Aralarda 2 tane tersimiz var. Ters ördüm. Tekrardan modelimi yapacağım. Şu 6. ilmeğin aradan girerek uzun bir ilmek çıkartıyorum böyle. Ardından hanımlar bu düz ilmeğimle uzun ilmeğimi ikisini bir sağa doğru kesiyorum. Şöyle. Kesimimi yaptım. İlmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Yeniden araya 2 tane ters ördüm. Bir diğer modelimi yapacağım. Yine 6. ilmeğin aradan girerek şöyle uzunca bir ilmek getirdim buraya. Yapacağım işlem şu hanımlar. Bu uzun ilmeğimi şöyle düz ilmeğimle şöyle yer değiştirerek sağa doğru kesimimi yapıyorum ve
İlmeklerimi tekrar 2 düz 2 ters gördüğüm gibi örüyorum. Yine arada 2 tane tersim var. Bakın şeklimiz oluştu. Şekil bu. Bir diğer modelimizi de yapalım. Şu 6. ilmeğin aradan yine şişimi takarak bir ilmek çıkartıyorum. Ardından düz ilmek ile bu uzun ilmeği şöyle yer değiştirip kesiyorum. Ve ilmeklerimi tekrar gördüğüm gibi örüyorum. Yine arada 2 ilmek tersim var. Diğer modelimi yapacağım. Şu 6. ilmeğin aradan girerek uzunca bir ilmek çıkartıyorum yine. Ve tekrar şöyle sağa doğru kesim yaptım. Ve diğer ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Tekrar 2 tersimi ördükten sonra son kez modelimizi kuracağız. 6. ilmeğin aradan girerek yine şöyle uzun bir ilmek çıkartıyorum. Ve yine sağa doğru kesim yapacağım burada. Bu şekilde kesimimi yaptım ve ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Modelimizi tamamladık. Kalan 6 ilmeği de yine 2 ters 2 düz örerek bu ikinci modelimizi de tamamlamış olduk. Gördüğünüz gibi bakın ilk 2 model tamamlandı. Şimdi tekrardan arka yüzde 2 düz 2 ters gördüğümüz gibi öreceğiz. Bir sıra olacak. Ön yüzde aynı işlemi tekrar edeceğiz. 2 sıra. Bu model aralarında olduğu gibi burada da yine toplam 5 sıra ördükten sonra 3. modelimizi yapacağız. Bakın 1. modeli yaptık. 2.'yi yaptık. 3. model 1. model ile aynı sayıda, aynı hizada, aynı şekilde yapılacak hanımlar. 3. model bittikten sonra tekrardan 5 sıra 2 düz 2 ters öreceğiz. Bu defa 4. modeli yapacağız. 4. modelimizi de şu an 2. modeli nasıl yaptıysa bakın 6 ilmek örüp modele başladık. Aynı şekilde 4. modelimiz de 2. modeliyle aynı şekil kurulacak. Bu şekilde toplamda bilek bölümünü zaten 4 model yapacağız. Yine 4. model bittikten sonra 5 sıra ilmeklerimizi tekrar gördüğümüz gibi örelim. Ardından buluşalım. Patiğimizin şu kenar bölümlerini, orta bölümünü birlikte yapalım. Evet hanımlar, toplamda 4 tane modelimi yaptım geldim. 4. modelimden sonra 5 sıra 2 ters 2 düz ilmeklerimi ördüm. Şimdi patiğimizin şu kenarları ile orta bölümü ayıracağız. Hanımlar yanları 20'şer ilmek olacak. Orta bölümü 18 ilmek ile öreceğiz. Bu bölümde misinalı şiş kullanabilirsiniz ama ben misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için şöyle yedek şişler kullanacağım. Öncelikle patiğimizin bu ilk kenarındaki 20 ilmeğimizi öreceğim. Burada artık haroş olacak bu kenardaki ilmekler. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Bu şekilde ilk 20 ilmeğimizi haroşa öreceğiz. Sayalım kaç ilmek olmuş? 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ilmeğimi ördüm. Şimdi ortaya 18 ilmeğe tekrar aynı şekil modelimizi kuracağız hanımlar. 18 ilmeğe. Şimdi bu taraftaki 20 ilmek bekleyecek. Bunu örmeyeceğiz. Bu ilmek burada beklesin şimdilik. Şimdi ortada modelimize yine aynı şekil devam ediyorum. 2 ilmek ters ördüm. 2 ilmek düz ördüm. Tekrar 2 ilmek ters ördüm. Bakın. Bir önceki modelin tam ortasına gelecek şekilde yeni modelimi kuracağım. Kenara toplam 6 ilmek ördükten sonra yine aynı modeli yapıyorum hanımlar. Burada 2 düz 2 ters 2 düz ilmeğimin tam aradan girerek şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Yine bu aynı modeli oluşturuyorum. Hemen buradaki ilk düz ilmeğim ile uzun ilmeği sağa doğru kesim yaptım. Yanındakini düz ördüm. Ortadaki 2 tersimi ters ördüm. Diğer 2 düz ilmeğimi de yine düz ördüm. Yanına 2 ters örüyorum. Bakın bu başlarken 2 ters 2 düz 2 ters örmüştük. Aynı işlemi yapacağım yine. 2 düz tekrar 2 tane ters ördüm. Ortada hanımlar sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18 ilmeğimizi ördük. Bu kenarda da 20 ilmek kaldı. Bunu da sayalım emin olun. 5, 10, 15, 20. Yanlardaki 20'şer ilmek bekleyecek. Biz bu ortadaki 18 ilmek ile modelimize devam edeceğiz. Şimdi geri dönüyorum. 5 sıra ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. Yine ilk ilmeğimi aldıktan sonra yanındaki bir ilmeğim düz. Devamında 2 ters 2 düz ilmeklerimi örüyorum.
Bu birinci sıramız oluyor. 5 sıra bu şekilde ördükten sonra tekrar ikinci modelimizi oluşturacağız. Son iki ilmeğimi de düz ördüm. Geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzdeyiz. Ön yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. 2 sıra olacak. Aynı işlemi arka yüzde yapacağız. 3, ön yüzde yapacağız. 4, arka yüzde yine öreceğiz. 5. Bu şekilde 5 sıramızı tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, 5 sıra ilmeklerimi ördüm. Hemen ikinci modeli yapacağız. Bu defa şu ön bölümün ikinci modeli oluyor. Bu defa kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir ilmek ters örüyorum. Hemen önde bakın 2 düz 2 ters 2 düz ilmeğim var. İlk modeli kenara 6 ilmek örerek yapmıştık. Şimdi ilk 2 ilmeği ördükten sonra modeli kuracağız. 6. ilmeğin aradan girerek şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Modelimi oluşturuyorum. Hemen burada kesimimi yapıyorum. Şöyle. Yanına bir düz ördüm. 2 ters ve tekrar 2 düzümü ördüm. Ortaya 2 ilmek ters örüyorum. Bu sırada 2 tane model kuracağız. Yine öndeki 6 ilmeğe modelimi yapacağım. 6. ilmeğin aradan girerek yine şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. Burada aynı şekil kesimimi yapıyorum. Yanına bir düz ördüm. 2 ters ve tekrar 2 ilmek düz örüyorum. Burada bir ters, son kenar ilmeğimi de düz ördüm. Bakın hanımlar, bir diğer modeli de oluşturduk. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Gördüğümüz gibi 2 ters 2 düz olarak. Ön yüzde tekrar öreceğiz. Bu şekilde 5 sıra tamamlayacağız. Bir diğer modeli yapacağız. Bir diğer modeli yaparken de kenara 6 ilmek örüp ortaya bir tane yapacağız. Bu diğer modeli bitirdikten sonra yine 5 sıra ilmekleri ördükten sonra bir sonraki modeli de şimdiki yaptığımız gibi yapacağız. Modelin birinde, bu ön bölümde bir model yaparken bir diğerinde ikili model yapacağız. Şeklimiz şöyle devam edecek. Her 5 sırada bir aynı işlemi tekrarlayacağız. Şöyle baktığımızda hanımlar, bilekten itibaren buraya bakın sırayla sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane model yapmışız. Ben bu patiğimin bu bölümüne toplamda 11 model yaptım. Bakın sayalım, siz de emin olun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sizler 40-41 numara yapmak istiyorsanız buraya 12 model yapabilirsiniz. Yani bir model daha fazla yapacaksınız. Yok ben 35-36 numara yapacağım diyenler varsa da benden bir model eksik, yani burayı 10 model olarak yapabilirler. Bu en sonuncu modelimiz bittikten sonra yine 5 sıra ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz hanımlar. Patiğimizin ön bölümü bu şekilde tamamlanacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin ön bölümünü ölçülerimize göre tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin bu ön bölümünü de tamamladım. 11 adet modelim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi 11. modelimden sonra yine 5 sıra ilmeklerimi 2 ters 2 düz ördüm. Ön yüzdeyim. Burun bölümünü yapacağız hanımlar. Haroşaya geçiş yapacağız artık burada. 18 ilmeğimiz vardı ön bölümde. 18 ilmeğin tamamını düz olarak, yani haroşa olarak örüyorum. Burun kısmına geçtik artık. Sonuncu ilmeğimi de yine düz örüyorum. Tekrar geri döndüm. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi düz öreceğim. Böylece 18 ilmek ile bir diş haroşa yapmış olacağız. Sırasıyla yine bu 18 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ön yüzde kesimlerimize başlayacağız. Evet, sonuncuyu da ördüm. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyiz hanımlar. Kesimime başlıyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra öndeki 2 ilmeğimin ikisini bir keserek ördüm. Sağ tarafta ilk kesimi yaptık. Şimdi son 3 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Sol kenardan da kesimimi yapacağım. Son 3 ilmeğim kaldı. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Böylece şişimizde 2 ilmek eksildi. 16 ilmeğimiz kaldı. Geri dönüyorum. Arka yüzde bu 16 ilmeğimi normal haroşa öreceğim yine. Kesme işlemini sadece ön yüzde yapacağız. Arka yüzde de ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. Sonuncuyu da yine ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Tekrar kesimimi yapacağım. Kenar ilmeğimi aldım.
öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Son 3 ilmeğim kalana kadar yine ilmeklerimi örüyorum. Bakın son 3 ilmek kaldı. Yine öndeki 2'yi kestim. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Böylece şişimizde 14 ilmek kaldı. Artık kesim yapmayacağız hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde bu 14 ilmeğimi örüyorum. 14 kalana kadar kesimimizi yaptık. Evet, şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Artık patiğimizin burun kesimini de tamamladık. İpimi şöyle aradan çıkartıp arkaya doğru aldım. Burada hanımlar patiğimizin bu burun kesimini de tamamladık. İpimi burada keseceğim. Patiğimizin kenarlarını yapacağız. Şöyle düğüm atacak kadar ipimi bırakıp burada böyle kestim. Şimdi hanımlar şu kenardan başlayarak yanlardan ilmekler çıkaracağız. Burada ilk 20 ilmeğimi örerek gelmiştim. En son burada bırakmıştık. Şu buradaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek şimdi buradan ilmekler çıkartıyorum. Bakın ilmeğin 2 kanadına birden girerek. Şu bir ilmek, şu ikinci ilmeğim. Sırasıyla bu şekil ilmek çıkaracağım. İpimizin ucunu burada düğümleyeceğim. Patiğim sökülmesin diye. Devam ediyorum. Bakın kenar ilmek yerlerine ilmeğin 2 kanadına birden giriyorum. Şu üçüncü ilmeğim. Şu dördüncü ilmeğim. 5, 6, 7. Hanımlar ben bu şekilde bu kısımdan şu burun kısmına kadar 24 ilmek çıkarttım. Siz buraya 11 değil de 12 model çıkart yaptıysanız ilmek sayınız 24'ten fazla olacaktır. Ya da buraya 11 tane değil de bir model eksik 10 tane model yaptıysanız ilmek sayınız 24'ten daha az olacaktır. Patiğin boyutu çünkü burada büyüyecek ya da küçülecek. Şimdi ben şu burun kısmına kadar olan 24 ilmeğimi çıkartıp geliyorum. Evet 24 ilmeğimi çıkarttım hanımlar. 20 ilmek de şu kenarda vardı. Bu kenar bölümde 44 ilmek oldu toplam. Hemen şuradaki kestiğimiz uç bölümdeki ipimiz vardı. Bunu da düğümlüyorum buraya. Şimdi ortadaki 14 ilmeğimi de öreceğim burun kısmındaki. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Artık tamamen haroşa yapacağız patiğimizin kalan bölümünde. Şöyle ipimin ucunda gizleyerek getirdim. Bu şekilde burundaki 14 ilmeğimi de yine ördüm. Diğer kenara geçtik. Karşı tarafta kaç ilmek çıkarttıysak bu kenarda da hanımlar aynı sayıda ilmeğimizi çıkartacağız. Hemen burada da sırasıyla kenar ilmek yerlerine sırasıyla girerek ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmeklerimi çıkaracağım. Ben karşı tarafa 24 ilmek çıkartmıştım. Bu tarafa da yine 24 ilmek çıkaracağım. Siz buraya kaç ilmek çıkarttıysanız şuraya kadar bu bölüme de aynı sayıda ilmek çıkartmanız gerekiyor. Şimdi şu kenara kadar şuraya kadar ilmeklerimizi çıkartalım gelelim. Evet buradan da 24 ilmeğimi çıkarttım ve kenarda kalan 20 ilmeğimi de yine sıra sonuna kadar haroşa yani düz olarak öreceğim. Kenarlardan ilmek çıkartma işlemini de tamamladık hanımlar. Artık kenar bölümü sadece haroşa olarak öreceğiz. Evet sonuncuyu da ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Artık karoşaya devam edeceğiz dediğim gibi. Kenar ilmeğimi aldım. İlmeklerimin tamamını yine bu şekilde düz olarak örüyorum. Bu şekilde önce şu ilk şişimizi, sonra döneceğiz burundaki ilmekleri, sonra diğer şişteki ilmekleri şu uca kadar haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar diğer uca kadar ilmeklerimi ördüm geldim. Bakın şu kenarımızda şurada bir diş haroşamız oluştu bile. Patiğimizin bu kenarında yine haroşaları örmeye devam edeceğiz. Şu an ön yüzdeyiz. Ön yüzde yine ilmeklerimizi şöyle dolanacağız. Şu diğer taraftaki şu uca kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde de düz öreceğiz. 2 diş haroşa olacak. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. 3 diş. Bu bölüme hanımlar ben toplamda 7 diş haroşa ördüm. Şu kenar bölüme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanımlar büyük yapmak isteyenler buraya benden daha büyük yapanlar buraya 8 diş haroşa örebilir. Daha küçük yapanlar varsa da buraya 5 ya da 6 diş haroşa örebilirler. Ben bu sayılarda patiğimin kenarına toplamda 7 diş haroşamı ördüm. Şimdi ben hemen bu kenardaki haroşalarımı tamamlayıp ardından geliyorum.
Evet hanımlar, buraya toplamda 7 diş haroşamı ördüm ve geldim. Şimdi şu burun kısmından başlayarak taban kesimlerimizi yapacağız. Öncelikle bu kenardayım. Bu ilk şişimdeki ilmeklerimi yine haroşa öreceğim buruna kadar. Ardından taban kesimine geçeceğiz. Bu şekilde şu burun kısmında 14 ilmeğimiz var. Bu 14 ilmeğe kadar olan şu ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm. Şimdi burunda 14 ilmeğimiz vardı. Bu orta bölümde 14 ilmek ile taban kesimini yapacağız. 13 ilmeği öreceğiz. 14. ilmekte kesimimizi yapacağız. Şimdi son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani 13 ilmeğimi öreceğim öncelikle. Bu 14. ilmekte yan şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini bir keserek ördüm. Her kesimde şu yanlardaki ilmek sayılarımız birer birer azalıyor. Kesimden sonra geri döndüm. Bu taban bölümde ip hep karşıda olacak. İlk ilmeği örmeden alacağız. Tekrardan 13 ilmeğimi örüyorum. ...14. ilmeğe geldim. Hemen yan şişten de bir ilmek alarak ikisini bir keserek örüyorum. Tekrar geri dönüyoruz. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 13 ilmeğimi öreceğim. ...14. ilmeğime geldim. Şişimden de bir ilmek alıp ikisini keserek ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Yine aynı işlemi yapacağım. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 13 ilmek örüyorum. Bu 14. ilmeğimde kenardan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Bu şekilde tabanımız örülecek hanımlar. Biz bu kesme işlemine her iki şişimizde de bakın şu yanlarda son 5 ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Yanlarda 5'er ilmek kalana kadar. Şimdi hep birlikte taban kesimimizi yapalım gelelim. Evet hanımlar, yanlarda 5'er ilmeğim kalana kadar tabanımı 14 ilmek olarak ördüm geldim. Şimdi kesimlere devam edeceğiz. Bu defa şu son 5 ilmek hariç tabanımda 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanımda son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Bakın 2 ilmek kaldı. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek alıyorum. 3 ilmeğin 3'ünü bir kesiyorum. Bu defa üçlü bir kesim yaptım. Kesimden sonra yine geri dönüyorum. Yine tabanımda 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Kenarda kalan ilmekler hariç. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanımda 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bu 2 ilmek ile kenardan da bir ilmek aldım. Üçünü kesiyorum. Tekrar geri döndük. Yanlarda 4'er ilmeğimiz kaldı. Şimdi tekrar şu tabanda 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Bu bölümde artık üçlü kesimler yapıyoruz. Bakın tabanımda 2 ilmek kaldı. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü kesiyorum yine. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tabanda 2 ilmek kalana kadar örüyorum yine. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü kestim. Tekrar geri dönüyorum. Bakın yanlarda 3'er ilmeğim kaldı. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar tabanımda 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü kesiyorum. Tekrar geri döndüm. Aynı işlemi yapıyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanımda 2 ilmek kalana kadar ördüm. 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü kesiyorum. Yanlarda 2'şer ilmek kaldı. Devam ediyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Yine son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü kestim. Kesimden sonra geri döndüm. İp karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine tabanımda 2 kalana kadar ördüm. 2 ilmek ile yandan da bir ilmek alıp üçünü kestim. Yanlarda birer ilmeğimiz kaldı. Son kez kesimleri de yapacağız. İlk ilmeğimi aldıktan sonra yine tabanda 2 kalana kadar ördüm. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek alıp üçünü kestim. Bu tarafta ilmeğimiz kalmadı. Yine geri döndüm. İlk ilmeğimi aldıktan sonra yanına ilk ilmeğimi aldıktan sonra hanımlar bu defa öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum.
Tabanımdaki kalan 2 ilmeği de hemen yanındaki bir ilmeği de alarak üçünü keserek örüyorum. Burada 3 ilmeğimiz kaldı. Şimdi tığ yardımı ile bu 3 ilmeğin üçünü bir toplayacağım. Şöyle bir de buraya zincir attım. Bu şekilde hanımlar patiğimizin tabanını burada birleştirmiş olduk. Gördüğünüz gibi topuğunu birleştirdik. Topuk böyleydi. Şimdi patiğimizin şu arka bölümünü birleştireceğiz. Bu aşamada patiğimi ters çeviriyorum. Arka yüzden tığlama tekniği ile birleştirme işlemini yapacağım. Şöyle ters çevirdim. Şu ilmeğimi tekrar tığıma takıyorum. Hanımlar karşılıklı kenar ilmek yerlerimiz var. Önce benden taraftaki sonra karşı taraftaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek şöyle arka bölümleri sık iğne tekniği ile birleştiriyorum. Bu şekilde karşılıklı kenar ilmek yerlerine batarak tığlama tekniği yaparak sık iğne ile birleştiriyoruz. Şöyle dikiş kullanmıyorum ben. Bu şekilde. Şimdi şu uca gelene kadar bakın bu uca kadar birleştirmemizi yapalım gelelim. Evet hanımlar şu uca gelene kadar birleştirdim patiğimizin arka bölümünü. En son şuraya da 2 tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi iplerimi gizleyeceğim. Başlangıç ipimizin ucu da burada. Bitiş ipimiz de burada. Şöyle arka ilmek aralarına girerek bu iplerimizi şöyle tekrar zincir tekniğiyle düğümleyerek şöyle gizliyorum. Böyle yapınca daha sağlam oluyor. Bu şekilde iplerin ucunu yok ediyoruz. Evet. Arka bölümü de tamamladık. Şöyle patiğimizi çevireceğim tekrardan. Düz tarafını şöyle. Bakın. Patiğimizin arka bölümü şöyle dikişsiz tığlama tekniğiyle böyle birleştirmemizi de yaptık. Görüntü itibariyle hanımlar bakın patiğimiz şöyle. Bu gayet esnek, bilek bölümü de öyle. Ayağı saran bir model. Şöyle bakın göstereyim haroşa örgü olduğu için. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte ayaktaki duruşuna da bakalım modelimizin. Çok güzel, çok şık, kullanışlı, hoş bir model oldu hanımlar. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. İşte ayağımıza da şöyle giydirdim. Bakın esneklik payını şöyle gösteriyorum size. Şöyle tekrar açık durmuyor. Şöyle toplanıyor gördüğünüz gibi bakın. Bilek tarafı böyle. Önden duruşu, kenarları, tabanımız, topuğumuz. Model bu kadardı. Evet hanımlar. Yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.